Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Pembe saçlı bebeğimin bu bölümde, bu videoda gövdesini yapacağım. Bacaklarını, kollarını hazırladık. Kafasının yapılışını ve saç yapımını da ayrıntılı bir şekilde anlattım. Köşede kartlara bütün hepsini ekliyorum arkadaşlar. Oynatma listesi halinde. Pembe saçlı kız oynatma listesi halinde. Hepsini oraya ekleyeceğim. Videolarım bitince oradan tamamına ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımın ana sayfasına girdiğiniz zaman oynatma listelerinden bu bebeğin oynatma listesini bularak videolara ulaşabilirsiniz. Bebeğimin boyutu 34 santim. Şuraya kadar arkadaşlar. Buraya kadar 34 santim. Kullandığınız ipe göre, elinizin sıkılığına ya da gevşekliğine göre boyutu biraz fark edebilir. Bebeğimi örerken bacaklarında tel kullanmadım. Kol ve boyun kısmında tel yerleştirdim. Tel kullandığımız zaman tabii ki böyle bir esnekliği oluyor. Kollarda kullanmayacaksanız boyunda mutlaka kullanın arkadaşlar. Sadece omuz kısımlarına elyaf yerleştirdim. Şu kısımlara biraz. Diğer taraflara sadece teli sarıp yerleştiriyorum. Çünkü ince bir kolumuz var zaten. Eğer tel yerleştirmeyecekseniz siz buraya çok az bir şekilde elyaf koymanız gerekiyor. Bomboş olmasın. Elektrik teli kullanıyorum. Yaparken göreceksiniz. Elektrik telini elektrikçilerde bulabilirsiniz rahatlıkla. Boyutunu da orada söylüyorum arkadaşlar. Ayrıca malzemeleri videonun altında açıklama kısmı var. Oraya detaylı bir şekilde yazıyorum. İplerin numaralarını ve bütün malzemeleri orada bulabilirsiniz. Videonun en sonunda kafasını nasıl birleştirdiğimi de gösterdim. Şimdi başlayacağım gövdeyi örmeye. Sizden kanalıma abone olup destek olmanızı istiyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Şimdi hemen gövdeye başlıyorum. Herkese kolay gelsin. Bacaklarımızı hazırlamıştık. Bu sol bacaktı, bu sağ bacaktı. Tekrar söylüyorum. 46. sırada sol bacaktan 18 tane sık iğne ördük. Bir zincir çekip ipimizi kestik. Sağ bacakta da 46. sırada 6 tane sık iğne ördük. Beyaz ipe geçeceğiz. Son sık iğnenin çekim kısmını çıkarıyorum. Beyaz ipi alıyorum. Ve burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. Ten rengi ipimi artık kesiyorum. Bu sağ bacak. Burada iplerimi sıkıştırıp düğüm yapacağım. 3 zincirimizi çektik. Bu sağ bacaktı. Bakın arkadan bebeği şöyle tuttuğumuz zaman bu sağ bacak, bu sol bacak. Şimdi arka kısmını çeviriyoruz. Burada bitiş noktasındaki son sık iğneye tığımı geçirip bağlantı yaptım. Bir sık iğne oldu. Devam ediyorum. 2, 3. Bu işareti çıkarıyorum artık. Bunları çıkarıyorum arkadaşlar. İşaretimin yerini belirleyeceğim. 3, devam ediyorum. 4. Bacakta 24 tane sık iğnemiz vardı. 24 tane sık iğneyi örüyorum. ...24 tane sık iğnemi yaptım. Zincirin üzerinden yine 3 tane sık iğne öreceğim. Bakın zincirin tek kanadına şöyle önünü çeviriyorum. Zincirin ön yüzünü çeviriyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi sağ bacaktan devam ediyorum. Burada da 24 sık iğne var. Örüyorum.
24 tane sağ bacaktan ördüm. Zincirin diğer tarafına bakın, şuradan başlıyorum. Yine 3 tane sık iğne var. Onları yapacağım. Her birine birer tane. 3 tane. Bakın şurada bir sık iğne var arkadaşlar. Bunu burada sıkışıyor. Şimdi ona batmadım ben. Zincirin üzerine battım. Devamında bu sık iğneden başlayacağız. Şu sık iğneden. Bakın burada. Zincirin üzerine 3. sık iğnemi yaptım. İşaretimi artık buraya takıyorum. İşaretimi buraya yerleştirdim. Artık işaretimin yeri burası. Şimdi buradan itibaren sayıyorum, örüyorum buradan. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Çift yapıyorum. 5 ördüm, bir çift yaptım. Şimdi diğer kalçanın ortasına kadar, şuraya kadar 40 tane sık iğne öreceğim. Böyle dümdüz öreceğim buradan. 40 tane sık iğne şuraya kadar öreceğim. Bu arada arkadaşlar ben sıkıca bacaklarını elyaf doldurdum bakın. Tabii ilerledikçe kalça oluştuktan sonra da ilave edeceğim. Bacaklarımız böyle düz bakın. Şurası düz olacak. Şu kısım. O zaman bacaklarımız da düz oluyor. Dediğim gibi 40 tane sık iğneyi arttırdıktan sonra 40 sık iğne örüp geliyorum. 40 tane sık iğne ördüm. Çift yapıyorum. Sıra sonuna kadar örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne ördüm. Sıramı tamamladım. Sayım 56 sık iğneye çıktı. Bir alt sırada birleştirdiğim sırada 54'tü. Burada 2 tane arttırdık. 56 sık iğneye çıktı. Şimdi 56 sık iğneyi şuradan itibaren 1 diye numaralandırdım. Beyazdan itibaren 2 sıra yaptık. Şimdi 3, 4, 5. sıraları 3 sıra daha 56 sık iğne olarak dümdüz örüp geleceğim. 3 sıra 56 sık iğne olarak ördüm. Şimdi 6. sıradayım. Şuradan itibaren saymıştık. 6. sırada 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 sık iğne yaptım. Eksiltme yapıyorum. Şimdi buradan öreceğim böyle 40 tane. Diğer arka kısmı kalçanın ortasına kadar 40 tane sık iğne örüp geleceğim. 40 tane ördüm. Eksiltiyorum. Sıra sonuna kadar 7 tane sık iğnem var. 3 4 5 6 7. Sıramı tamamladım. 54 sık iğneye düştü sayım. 54 sık iğneyi 7 8 9 3 sıra 54 sık iğne olarak dümdüz öreceğim. 3 sıra 54 sık iğne olarak ördüm. Şimdi ten rengine geçeceğim. İşareti buradan çıkarıyorum. İpimi şöyle biraz çektim. Son sık iğneyi tığımı geçiriyorum. Farklı bir şekilde geçiş yapacağım. Yani onu göstermek istedim arkadaşlar. Şöyle buradan ten rengini çektim. Devam ediyorum. 1 2 3 yine 54 sık iğne öreceğiz. Şu ipi bakın, beyaz ipi çekiyorum. Ve burada düğümleyeceğim.
beyaz ipi keseceğim ve bir sıra 54 sık iğne daha ten rengiyle örüp geliyorum. Bir sıra ördüm, işaretimi buraya takıyorum. Buradan devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. Eksiltme yapıyorum. 7 ör 1 eksilti 6 kere yapacağım. Bir kere yaptım. 7 ör 1 eksilt. En son burada da eksilterek 6 kere eksiltmiş olacağım. Eksilttim 6 kere. Sayım 48 sık iğneye düştü. Bir sıra 48 sık iğne olarak dümdüz öreceğim. Bir sıra örelim arkadaşlar. Bir sıra ördüm. 48 sık iğneyi. Şimdi yine eksiltme yapacağım. 1 2 3 4 5 6 tane öreceğim, bir tane eksilteceğim. 6 ör 1 eksilti, yine toplam 6 kere eksilterek sıramı tamamlayacağım. Eksiltmelerimi tamamladım. Sayım 42 sık iğneye düştü. Şimdi 42 sık iğneyi 10 sıra öreceğim. Dönerek hiçbir işlem yapmadan 10 sıra dümdüz 42 sık iğne olarak yapıp geleceğim. Bu arada buralara el yapımızda yerleştirelim arkadaşlar. Böyle bacak köklerine, şuralara iyice yerleştirelim. Tabii ki kalça kısmına da ördükçe yine ilave edeceğim. Bakın buralar dolması gerekiyor. Elyafı da yerleştirelim. 10 sıra örüp geleceğim. 10 sıra 42 sık iğne yaptım. Şimdi beyaz ipe geçeceğim. Bunu burada bırakıyorum. Demin aşağıda geçtiğim şekilde geçeceğim arkadaşlar. Şuradan tığımı geçiriyorum. Buradan beyaz ipi aldım. İşaretimi çıkarıp şuraya takıyorum. Hemen ilk sık iğne ile başlıyorum beyazla örmeye. Yine 42 sık iğne yapacağım. Hiçbir değişiklik yapmayacağım. Bu ipi çekiyorum. Bakın ten rengi ipi çekiyorum. Beyaz ipi de sıkıştırıp burada düğüm atacağım. Ten rengi ipimi kesiyorum şimdi. 42 sık iğneyi 5 sıra daha öreceğim beyaz iple. 10 sıra örmüştük. Şimdi yine öreceğim. Bu sırayı tamamlayacağım. Toplam 5 sıra daha beyaz iple öreceğim. Yani bu sırayla birlikte 5 sıra olacak. 42 sık iğne olarak hiçbir değişiklik yapmayacağım. Buraya geleceğim. Yine ikinci sıraya devam edeceğim. 2, 3, 4, 5 sıra 42 sık iğne dümdüz örüp geleceğim. 5 sıra ördüm. 42 sık iğneyi. Elyaf doldurdum arkadaşlar. Bakın şu kısımlara. Şimdi biraz daha dolduralım. Şimdi kollarımı yerleştireceğim. Kollarını örmüştük, hazırlamıştık. 2 adet, ikisi de aynı. Buradan başlıyorum. 11 tane sık iğne yapacağım. On bir.
Şimdi kolu yerleştireceğim. Kolu ekleyeceğim. Bazen bazı arkadaşlardan şöyle bir geri dönüş alıyorum. Yan tarafa gelmediğini söylüyorlar bu sayılara göre, mesela bu bebekte diyelim. Ee, Yan tarafa gelmesi gerekiyor tam bu şekilde. Bazen ipinizin inceliğinden, kalınlığından veya örüş şeklinizden dolayı buradaki sayı 1-2 sık iğne oynayabilir. O zaman değiştirebilirsiniz arkadaşlar bu sayıyı. Ortada 18 sık iğne kalacak. Bu ilk baştaki sık iğne sayısıyla sondaki sık iğne sayısını değiştirirseniz tam yana gelmiş olur. Bir iki sık iğne oynatabilirsiniz yani. Onda bir sıkıntı yok. Sonuçta toplam 42 sık iğne oluyor. Şöyle kolumun birini alıyorum. Herhangi birini fark etmiyor. Böyle yan tarafa, parmağı öne gelecek şekilde, bakın ön tarafa geliyor tabii ki. Şu kolun bitiş yerinden ikinci sık iğnesine batıyorum. Hemen ilk sık iğneye batmıyorum. İkinci sık iğneye batıyorum. Sıradaki gövdedeki sık iğneye battım. Birlikte ördüm. 2. İkincisini de hemen karşılıklı birleştirdim. Üçüncüyü de. 3 sık iğne ile kolu ekledim. Şimdi önde 18 tane sık iğne öreceğim. On sekiz. Diğer kolu alıyorum. Yine parmak öne gelecek şekilde kolun ortasından 3 sık iğne ile karşılıklı birleştireceğim. İkincisinde ve üçüncü. Arka arkaya 3 tane sık iğne yaptım. Karşılıklı birleştirdim. Sıra sonuna kadar 7 tane sık iğnem olması lazım. 7. 7 sık iğnemi de ördüm. Yani hem önde hem arkada 11 burada, 7 burada, 18. Ön tarafta da 18 sık iğne olması lazım. Dediğim gibi bu 11 sık iğne ile 7 sık iğnenin sayısı değişebilir. Mesela 12'ye 6 veya 10'a 8 olabilir. Dediğim gibi kollar tam yana gelsin. Bakın benim tam yanda. İki yanda. Şimdi bu ipimi kesiyorum. Beyaz ipi. Yine ten rengi ipimi aldım. Yine geçiş yapacağım. Buradan örmeye başlıyorum. Beyaz ipi, bakın, beyaz ipi çekiyorum. Şimdi kola kadar burada 11 tane sık iğne var. Onları örüyorum. Bir tane ördüm. Şimdi kola geçeceğim. Bakın burada şurada bir sık iğne var arkadaşlar. Son sık iğne kolun. Onu unutmayalım. Bir. Şimdi bu taraftan devam ediyorum. Bakın. Kolun diğer kısmına geçiyorum. 2, 3. Burada 9 tane sık iğnem var. 4, 5, 6, 7, 8,
ve 9. Ön kısımda 18 sık iğnemiz var. 18 sık iğneyi öreceğim. Buraya kadar örüp geliyorum. 18 sık iğne. 18 tane ördüm. Kola geçiyorum. Burada eksik ya da fazla yapmayın. Buralara batmayın arkadaşlar. Bakın batılan yerlere. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bir de burada var. 9 sık iğne olması lazım kolda. 9. Şimdi gövdeye geçiyorum. Burada da 7 sık iğnemiz var. 7. İşareti aldım. Buraya taktım. Şimdi yeni sıramda eksiltme yapacağım. Şöyle eksiltme ile başlıyorum. İlk başta eksilterek başladım. Eksilt 7 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7. Eksilttim, 7 sık iğne yaptım. Tekrar eksilt 7 sık iğne, eksilt 7 sık iğne, eksilt 7 sık iğne. 6 kere eksiltip 7 sık iğne yapacağız. İlk başta eksilteceğiz yani. Hani 7 sık iğne bir eksilt yapıyorduk ya normalde. Burada önce eksilteceğiz, sonra 7 sık iğne yapacağız. Sonda da eksilt 7 sık iğne olarak bitecek. 6 kere eksilt 7 sık iğne yapacağım. Bu sırayı tamamlayacağım. Eksiltmelerimi tamamladım. Sayım 48 sık iğneye düştü. Eksilt 7 sık iğne yaptık en son. Bu sırada örüyorum. 1 10 tane öreceğim. 2 10 sık iğne yaptım. Eksiltiyorum. 3 kere arka arkaya eksiltme yapacağım. 2 3 eksiltmemi yaptım arka arkaya 3 defa. Şimdi diğer kolun üstüne omuza kadar 18 tane sık iğne örüyorum. ...18 tane sık iğnemi yaptım. Yine omuz üstünde 3 kere arka arkaya eksiltme yapacağım. 2 3 sıra sonuna kadar 8 tane sık iğnem kaldı. 8 6 tane eksiltme yaptım. Sayım 42 sık iğneye düştü. Tekrar eksilteceğim. 9 tane sık iğne örüyorum. 9 sık iğne ördüm. Yine 3 kere arka arkaya eksilterek omuzu topluyorum. 1 2 3 Bu kez ortada, önde 15 tane sık iğne öreceğim. On beş sık iğne yaptım. Yine arka arkaya 3 kere eksilteceğim.
Sıra sonuna kadar 6 tane sık iğnem kaldı. 3 4 5 6. Sayım 36 sık iğneye düştü. 6 tane eksilttik. Yeni sıramda 7 tane sık iğne örerek başlıyorum. 7 sık iğne yaptıktan sonra yine 3 kere eksiltme yapacağım. Arka arkaya 1 2 3. Diğer omuza kadar 12 tane sık iğne yapacağım. ...12 tane sık iğne yaptım. Yine 3 kere ard arda eksilteceğim. 2 3. Sıra sonuna kadar 5 tane sık iğnem var. 3 4 ve 5. Bakın omuzlarımız gayet hoş duruyor bu şekilde eksiltince. Yine beden kısmına sıkıca elyaf dolduracağım. Şimdi bu sırayı da eksilteceğim. Daha sonra kollarına tel yerleştireceğim. Bu sırada rutin eksilteceğiz. Yani 3 tane örüp 1 tane eksilteceğim. 6 kere 3 ör 1 eksilt yapacağım. Bir kere yaptım. 5 kere daha 3 ör 1 eksilt yaparak sıra sonuna geleceğim. Gövde kısmına sıkıca elyaf yerleştirdim. Eksiltmelerimi tamamladım arkadaşlar. Sayım 24 sık iğneye düştü. Bu arada kollarına tel yerleştireceğiz. Boyuna kullandığımız teli de ayarlayacağız arkadaşlar. 2 adet tel kesiyorum. Birincisi 30 santim. İkincisi 32 santim boyunda. Şöyle kolları ölçüyorum. 30 santim. Kıvırma payını da koyuyorum. 30 santim uzunluğunda. Şöyle de yapabilirsiniz. Kollardan biraz taşıyacak şekilde. Örgünüze göre bu boyut değişebilir arkadaşlar. Benim bebeğime bakın böyle ölçün ve 1-1,5 santim koldan uzun olsun bu tarafları. O şekilde ayarlayın. Diğer boyun için kullanacağım teli de böyle ikiye katlıyorum. Şöyle biraz yandan katlayıp şu ucunu böyle çeviriyorum. Böyle döndürebiliriz. Daha sonra böyle bantım var. Burası kağıt değil arkadaşlar, bez bir bant. Onunla böyle kısa kısa kesiyorum.
Buraya kadar böyle saracağım arkadaşlar. Çünkü elyaf yerleştirmiyorum kola. Sadece şu kısımlara elyaf yerleştireceğim. Omuz başlarına, şuralara yerleştireceğim. O yüzden biraz kalınlaşması için böyle saracağım. Böyle bantladım arkadaşlar. Şimdi kola geçireceğim. Şöyle kıvırıyorum. Parmak uçlarına kadar geldi. Boyun için kullandığım parçayı birazdan yerleştireceğim. Şimdi devam ediyorum. 2 tane sık iğne yapacağım. 1 2 ördüm, bir tane eksilteceğim. Yine 6 kere 2 ör 1 eksilt şeklinde eksiltmelerimi yapacağım. İşaretimin olduğu yere kadar 2 ör 1 eksilt. Eksiltmelerimi tamamladım. Sayım 18 sık iğneye düştü. Şimdi bu arada boyun için hazırladığım teli yerleştireceğim. Şöyle biraz yer açıyorum. Yerleşti. Burada da kafa için mesafe kaldı. Şöyle arkadaşlar, omuz kısımlarına ve boş kalan kısımlara, gövdeye elyafı yerleştirelim. Elyafımı sıkıca yerleştirdim. Omuzlar da doldu. Şimdi 18 sık iğneyi 5 sıra dümdüz dönerek öreceğim arkadaşlar. 5 sıra örelim. Daha sonra bitecek gövdemiz. Ben örüp geliyorum. Tamamladım. 5 sıra ördüm. Bu arada elyaf da doldurdum arkadaşlar. Boyun kısmına bakın. Buraları boş kalmasın. Şimdi işareti çıkarıyorum. Buradan 3 sık iğne örerek tamamlayacağım. 2 3 sık iğne ördüm. Yandaki boşluğa ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi biraz kafayı dikmek için 50 santim kadar bırakıp kesiyorum. Vücudumuz tamamlandı. Elyafı da sıkı bir şekilde doldurdum. Bakın arkadaşlar. Gövdemiz ve kafamız hazır. Şimdi birleştireceğim. Böyle uzun ince bir iğneye hem boyundan hem kafadan gelen ipi taktım. Ortalıyoruz. Ortalı olmasına dikkat edin. Şimdi kafaya
Sırayla her bir sık iğneyi kafadan ve boyundan alarak karşılıklı bu şekilde dikiyorum. Hiçbir sık iğneyi atlamadan tek tek böyle dikeceğim arkadaşlar. Bu şekilde buraya kadar tamamlayıp geliyorum. Son sık iğneye kadar birleştirdim. Şimdi burada düğüm atıyorum. Düğümü güzelce sıkıştırdım ve aynı yere batarak şöyle yan tarafa çıktım. Düğümü çekin arkadaşlar, içeri gitsin. Burayı da böyle bastıralım. Bakın bu şekilde sanki buradan devam etmiş gibi gayet düzgün oluyor bu dikim şekli. Bebeğimizin boynunu bu yukarı doğru uzatmayın arkadaşlar. Zaten tarifi çok şurası uzun olan bir bebek değil. Gayet güzel duruyor. Yine de şöyle burasını biraz bastırın. Gövdesi, kafası ve saçları bitti. Tamamladık arkadaşlar. Bu bölümün de sonuna geldim. Bir dahaki bölümde elbisesini öreceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.